Arkadaşlar merhaba. Bugün yine başka bir ot videosu ile karşınızdayım. Kara hindiba otu ile mavi hindiba otunu karşılaştıracağım. O şekilde size bugün tanıtacağım. Şimdiden sizlere iyi seyirler diliyorum. Şurada kara hindiba gördüm. Şimdi bu kara hindibayı biraz kökten alacağım ki mavi hindiba ile kökünü karşılaştırabileyim. Bakın kara kökünü gördünüz zaten. Bu otu size bu yıl epey tanıttım. Yine diğer videolarımda da kara hindibayı izleyebilirsiniz. Ama mavi hindiba ve kara hindiba otlarını karşılaştırmasını ilk defa yapıyorum. Şimdi gidelim. Şurada gördüğüm kara hindibanın kankası mavi hindiba otunu gösterelim. Bakın arkadaşlar. Şu da mavi hindiba otu. Şu küçük olanı, bu da büyümüş olanı. Şöyle bunu da çıkaralım. Bunu da birazcık kök kısmından alacağım ki ikisinin köklerini karşılaştırabileyim. Hatta burada 2 tane varmış. Onu da alalım. Evet. Bakın mavi hindibanın kökleri de böyle. Aradaki farkı görebiliyoruz bu şekilde baktığımız zaman. Bir tane kara hindiba topladım. Yine aynı yerden çıkan 2 tane de mavi hindiba yine topladım. Bu her iki otu şöyle göstermeye çalışayım. Dikkat edin, mavi hindibanın yaprakları daha böyle açık. Şu yaprak kenarlarındaki tırtıklı bölüm, yaprak aralığı daha fazla. Fakat kara hindibanın yapraklarına dikkat ederseniz böyle çok daha yakın tırtıkları. Bu kara hindiba şu anda gösterdiğim size. Hatta yan yana bir kara hindiba, bir de mavi hindiba yaprağını alayım. Yan yana ikisini de size göstereyim. Şöyle. Şu gördüğümüz kara hindiba arkadaşlar. Bu gördüğümüz de mavi hindiba. Aynı familyanın, aynı ailenin üyeleridir. Ama dediğim gibi yaprakları yönünden, tatları yönünden, çiçekleri yönünden, kökleri yönünden yine farklılıklar gösteriyor. Bu iki otumuz. Şimdi mavi hindiba, kara hindibaya benziyor mu? Tabii ki benzemiyor. Kara hindibanın yaprakları daha böyle küçük, gösterişli değil ama mavi hindibanın yaprakları biraz daha böyle dağınık şekilde daha büyük bir yaprağa sahip. Genelde gövde yapısı da baktığımız zaman kara hindibanın biraz daha küçüktür. Tabii eğer daha bereketli topraklardaysa kara hindiba daha da büyüyebilir. Ama aynı yerde eğer mavi hindibayı görürseniz daha büyüktür. Daha gösterişlidir. Nitekim çiçekleri de yine mavi hindibada böyle büyük olur. Kara hindibada biraz daha küçük olur. Gövdesi mavi hindibanın 1,5 metreye kadar uzayabilir. 1 metre, 1,5 metre arası ama kara hindiba o kadar çok büyük değildir. Yani bir karış kadar ancak yerden yüksekliği olabilir. Evet, şimdi kara hindibanın yapraklarını bu şekilde yan yana koyarak size göstermiş oldum. Şimdi köklerini de aynı şekilde göstereyim. Şöyle kökü siyah olan kara hindibadır. Ve bu kökün içine eğer çıkarırsak orası da beyazdır. Zaten şu siyahlığı görünce kara hindiba olduğunu çıkarabilirsiniz. Ama mavi hindibaya bakarsanız eğer bunun kökleri gayet normal bitkiler gibi beyaz. Şu saçak kökleri de var.
Her iki otumuz da tabii bu arada arkadaşlar kazık köktür. Ama mavi indibanın kökleri çok çok derinlere gitmez. Kara indibanın kökleri çok derinlere giden, yani otlar arasında en fazla derinlere giden köke sahiptir. Neslini devam ettirmek için ve vitaminlere ulaşabilmek için böyle bir özelliği vardır kara indibanın. Her şeye dayanıklı, soğuğa dayanıklı. Genelde kış sebzesidir, kış otudur ama eğer mevsim uygunsa mavi indibayı görebilirsiniz. Yoksa bahar ayından önce mavi indibayı göremezsiniz. Ama kara indiba her zaman sonbaharda, özellikle yağmurlardan sonra gün yüzüne çıkar. Çiçeklerini hemen açar. Evet, bakın. Tabii adı üzerinde mavi indibanın arkadaşlar çiçekleri mavidir. Mor, beyaza kaçar bazı yerlerde. Ama kara indibanın çiçekleri de bugün yağmurlu olduğu için çiçeklerini gösteremeyeceğim. Kapatıyorlar çünkü yağmurlu günlerde ve akşamları. Kara indibanın çiçeği de sarıdır arkadaşlar. Her iki ot da kıymetli hindiba grubundan bir ot diye söyleyelim. Her iki ot da aynı faydalara sahip. Özellikle karaciğer yönünden karaciğer dostu olan iki üründür arkadaşlar. Otumuz da karaciğeri korur, toksinleri arındırır. Faydalı otlardan bir tanesi. Yine her iki otumuzu da çay yaparak içebilirsiniz. Yiyebilirsiniz çiğ olarak, sebze olarak yiyebilirsiniz. Karışık otlara karıştırabilirsiniz. Kullanım alanları çok. Yine ilginç olan bilgilerden bir tanesi de arkadaşlar, bu hem kara indibanın hem de mavi indibanın köklerinden kahve yapılıyor. Kafeinsiz kahve. Hem sağlıklı hem de kahve tiryakileri bu bitkilerden yapılan kahveyi tercih ediyor. Nitekim ben de yine kara indibadan kahve yapmıştım ve çok beğenmiştim. Fakat mavi indibanın köklerinden kahve yapma fırsatım olmadı. Eğer fırsatını bulursam onu da denemek isterim zaten. Gördüğünüz gibi iki otumuzu size göstermiş oldum. Çok da güzel, sağlıklı olan otlarımızdan. Bu yıl benim için kara indiba yılı. En fazla kara indiba otunu gördüm bu yıl. Ve iklim de sanırım ona uygun olduğu için her yeri kara indiba kapladı. Eylül ayından itibaren çiçeklerini yaymaya başladı. Aynı zamanda mavi indiba otumuz da bu yıl yine çok görmeye başladım. İklim onun için de uygundu. O da tohumlarını, çiçeklerini açtıktan sonra tohumlarını yayacaktır. Fakat mavi indiba çiçeklerini hemen açmaz. Çünkü ortasından çıkan sürgünle birlikte dediğim gibi 1,5 metreye kadar uzar ve o dallarında çiçeklerini açmaya başlar. Yaz boyunca da çiçekli görürüz mavi indibayı. Şimdi birkaç tane daha bu otları gördükçe toplayayım, size yine göstermeye çalışayım. Yine bakın burada yemlik otunu görüyoruz. Tabi büyük olarak da lavada otunu görüyoruz. Bunun da yaprakları bu şekilde. Benekli değil, lekeli değil. Buradaki yemlik otunu da şöyle göstereyim size. Çok büyümüş. Böyle bu da tohum verecek bu yıl. Burada da yayılacak. Nitekim burada da yine 5-6 tane kök gördüm. Onlar koruma altında. Tohumları iyice çoğaldıktan sonra onları da toplamaya başlarım daha çok. Dediğim gibi çok fazla yemlik toplamıyorum ben. Şimdi şöyle gelelim. Şurada da yine çok sayıda mavi indibayı görüyorum. Şunu alacağım arkadaşlar. Mavi indibadan en azından zeytinyağlı limonlu salata yapmak istiyorum. Böyle ara ara hindibanın türlerini toplayıp salata yapıyorum ben. Bakın bu şekilde. Hemen arka kısmını çevirirsek şöyle. Çok da güzel. Böyle yağmurlar da çok güzel yağdığı için çok güzel büyüdüler. Bakalım şurada başka var mı? Evet. Bu da zaten labada. Buradakilerin hepsi şöyle minik gördüklerinizin hepsi arkadaşlar mavi indiba. Mavi hindibanın ismi arkadaşlar bizim çocukluğumuzda öğrendiğimiz ot acımıktır. Yine acımık adı altında size paylaştığım videolarım da mevcut. Oradan da bakabilirsiniz. Acımık otu diye. Şöyle buralarda yine tabi
Şu da arkadaşlar bu yıl çok görmediğim yabani marul, yağlı marul, acı marul diye salatasını yaptığım yine otlardan bir tanesi. Maalesef bu yıl yabani marullar pek olmadı. Şurada hemen gördüğüm mavi indivayı da alayım. Dediğim gibi bunu toplayıp salatasını yapacağım. Yani mavi indibanın kök kısmı hiçbir zaman o kara indibada olduğu gibi siyah olmaz. Şöyle hem de dip kısmında öyle kırmızılıklar, pembelikleri görebilirsiniz. Şuradaki gelinciye de dikkat edin arkadaşlar. Bugün yağmur yağdığı için böyle çok güzeller ama artık gelincikler kartlamaya başladı arkadaşlar. Yakında gelincikler kırmızı kırmızı çiçek açmaya başlarlar. Denk geldikçe şurada yine mavi indiba. Bu bölgede mavi indiba daha çok. Evet, yine tabii ki bunlar da sütlü diken otları. Dediğim gibi şu da arkadaşlar yine çiçeklerini kapatmış yaban kıskısı otu. Size yakında tanıttığım bir ottu. Bugünlerde her yerde yaban kıskısının çiçekleri var. Sapsarı her taraf. Bahçeler, tarlalarda görürseniz sapsarı, bilin ki bu yaban kıskısının çiçekleridir. Bakın hepsi burada yağmurdan dolayı kapanmışlar. Şöyle sarı gördüklerinizin hepsi yaban kıskısının çiçekleridir arkadaşlar. Mavi indibalar arkadaşlar. Bunların hepsi mavi indiba. Şöyle. Şu bölümü iyice kaplamışlar. Bakın şu da mavi indibalardan bir tanesi. Fakat böyle açıkta kalmış. Büyük bir ihtimal gece soğuklarından dolayı yapraklarını morartmış. O da mavi indibadır arkadaşlar. Farklı bir ot gibi görünse de bu şekilde olan otlarımız da mavi indibadır. Şu kıyılarda yine mavi indibalar çoktu. Yine toplamaya devam edeyim. Evet, bakın burada da kara indibayı gördüm. Çiçeklerini bile neredeyse açacak. Kara indiba. Biraz daha güneş çıkmış olsa açacak arkadaşlar çiçeklerini. Dediğim gibi bu bölge en fazla mavi indibalarla dolu. Evet, açın çiçeklerinizi artık. Güneş çıktı. Ne kadar keyifli, yerini beğenmiş. Ve kocaman. Bakın, bunu da şöyle alayım. Hatta iki kök halinde. Bakın, ne kadar güzel olmuşlar. Özellikle mavi hindibalarda bu şekilde çiçek yapısı yoktur arkadaşlar. Dallandıktan sonra sürgün verir, o dallanır ve ondan sonra çiçek verir. Fakat kara hindibanın çiçekleri hemen gövdeden bir sap üzerinde devam eder ve bir tane çiçek açar. Bu özelliğini de söylemiş olalım. Ve kara hindibanın yaprakları hep gövdeden çıkar bu şekilde. Böyle gövdeden devam eder. Fakat mavi hindiba dallandıkça o dallarından da çok fazla olmasa da minik yapraklar çıkar. Yine yüzeye yakın olan yerlerde yaprakları yoğundur. Dallandıkça yaprakları azalır. O dallarında daha çok çiçekleri barındırır. Bakın ne kadar düzenli bir yaprak şekli var kara indibanın. Şöyle bir mavi indiba getireyim. Bu da mavi indiba. Mavi indibadaki şu yapraklara dikkat ederseniz ne kadar düzensiz. Herhangi bir simetrisi yok. Evet, şuna da bakın. Bunu da koyalım sepetimize.
Burada da bakın şimdi bir mavi indiba. Şu kara indibayı çıkarayım ben. Buraya bırakayım. Şuradaki mavi indibayı da keseyim. Ve ikisini şöyle göstereyim. Hatta şu üçüncüsünü de alalım burada. Burası daha çok güneşe maruz kaldığı için biraz daha yaprakların rengi değişik olmuş. Şunu da alalım. Bakın. Bunların hepsi mavi indiba arkadaşlar. Şöyle. Dikkat edin. Yaprakların hemen orta yerlerinde pembelikler var. Şöyle çevirelim. Şu kırmızılıkları görün. Bu mavi indiba. Buna da baktık. Bakın bunun rengi biraz daha koyu. Fakat yine aynı şekilde. Ve yaprak şekline dikkat edin. Kara indiba kadar düzenli değil. Şöyle. Fakat bu da başka bir mavi indiba. Bu da bunlara benzemiyor gibi görünüyor. Ve bunun da yaprakların uç taraflarında bakın koyuluklar var. Artık kahverengi şeklinde koyu kırmızı gibi lekelenmeler var. Bu da aynı ottur. Bu da mavi indibadır. Bakın bunda hiç kızıllık yok. Hemen gelelim. Bizim meşhur otumuz kara indiba. Kıymetli otumuz böyle. Çiçek açtığı zaman da yine ben iki otun çiçeklerini de size gösteririm ama bahara doğru sıcaklar başladıktan sonra genelde mavi indiba çiçek açar. Kara indibada o dönem çiçekleri biraz daha az olur. Denk getirip size videosunu değil mi paylaşırım. Ama her iki otun da akraba olduğunu, aynı aileden geldiğini, her iki otun da şifa kaynağı olduğunu, özellikle karaciğer dostu olduğunu, çayını içerseniz strese karşı yine koruyucu olduğunu, bağırsak sindirim sistemini düzenlediğini söyleyebiliriz. Her iki otumuzdan da dediğim gibi kafeinsiz kahveler yapılmaktadır. Çiçeklerini salatalarda süs olarak da kullanabilirsiniz. Nitekim mavi indibanın da çiçekleri çok estetik, güzeldir. Kara indibanın da zaten çiçekleri bildiğiniz gibi sarı renklidir. Bu otlar arasında şimdi bir kara indiba var, bir de burada mavi indibalar var. Kıymet yönünden bakarsak hangi otlar daha kıymetli derseniz eğer, böyle bir sorunuz olursa tabii ki arkadaşlar kara indiba. Kara indiba artık kıymetini ispatlamış olan bir bitkidir. Nitekim onun sütünden tutun da kökleri, çiçekleri, çiçek sapları, yaprakları her yeri kullanılır ve şifa olarak da faydasını görürüz. Tabii mavi indibanın da aynı şekilde şifa yönü fazladır arkadaşlar. Ben yalnızca kara indiba ile mavi indibayı karşılaştırınca böyle bir sonuca varıyorum. Tabii ki kendi gözlemim değil, araştırmalarımda da bu bilgilere ulaşabiliyorum. Şimdi şu otlarımızı da alalım, sepetimize koyalım. Bakın bir avuç yine ot toplamış olduk. Yine burada da arkadaşlar yaban kıskılarını gördüm. Çiçekleri tabii ki kapalı. Şöyle şuralarda göstereyim. Şu zaten mavi indiba. Şu yaban kıskısı arkadaşlar. Karşıma çıkan otları size böyle göstermeye çalışıyorum. Şurada da 5 parmak otunu gördüm arkadaşlar. Bakın bu yıl donlar olmadığı için 5 parmak otumuz kurumadı. Donlardan. Şuradan da bir tane yaprak alayım diyeceğim ama alamadım. Bu da diş ağrısına, diş eti iltihabına, ağız kokusuna, ağızla ilgili, ağız olan aftlarla ilgili tedavi eden otlarımızdan bir tanesi. Diş dostu diye yine kanalımda bu otu da paylaşmıştım sizlere. Çok yıllık olan otun bakın kökleri, gövdesi böyle. Geçen yıldan kalan. Şunlar da tohumları. Şimdi şöyle aşağıdaki arazimize doğru yürüyorum ben. Havada böyle çok bugün soğuk ama kötü değil. Yağmur yağdı çok fazla. Az önce hava açtı. Hatta Kaz Dağları'na da bakın arkadaşlar görebiliyorsanız kar yağmış.
Bembeyaz olmuş. Oraya kar olarak düşer, buraya da yağmur olarak düşer diye videolarımda da söylüyorum. Soğuğu zaten çok belli. Bayağı da kar yağmış oralara. Ama normalde, çünkü bugün hava birden soğudu arkadaşlar. Biz sobayı yakıyoruz sabahtan beri. Ben de dedim bir video çekmek için dışarı çıkayım. Size kara indiba ile mavi indibayı karşılaştırayım diye karar verdim ve dışarıdayım şu anda gördüğünüz gibi. Bakın lavadalar ne kadar büyümüş. İşte bunlardan toplanıp aslında çok güzel sarma yapılabilir. Eğer fırsat bulabilirsem bayramda şunlardan sarma yapmaya çalışayım. Fırsat bulabilirsem tabii ki. Eğer otlar da bu kadar güzel olursa. Çok güzel ama bakar mısınız arkadaşlar? Bakar mısınız? Taptaze. Harika. Biraz da kara indiba toplayalım arkadaşlar. Şöyle dağıldı ama yine de alıyorum bu yapraklarını. Telef etmeyeyim. Yine yaban kıskıları arkadaşlar. Şunların hepsi. Zenginliğe bakın. Yağmur onları kötü hale getirmemiş. Yağmur onların güzelliğini bozamamış arkadaşlar. Burada da yine kara indiba. Bu bölgede çok kara indiba var arkadaşlar. Onlardan bir miktar toplayacağım. Tat yönünden arkadaşlar kara indiba daha acıdır. Mavi indiba biraz daha, o da acıdır ama biraz daha tadı yenilebilir kıvamdadır. Her iki otumuz da çok yıllıktır. Epeyce de topladım. Şöyle bakayım, biraz daha görürsem alayım. Evet arkadaşlar, ben bugün sizlere mavi hindiba ile kara hindiba otunu karşılaştırdım. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.